Arkadaşlar merhaba, kongremize hoş geldiniz. İsmim Özge Demir, uzman istatistikçiyim. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisansımı bitirdim. Yüksek lisansım ise prostat kanseri üzerine bir yapay zeka uygulamaları gerçekleştirdim. Aynı zamanda yapay zeka eğitici uzmanıyım. Python dili ve birçok dilde ve programda ders anlatmaktayım. Bugün sizlerle Python programlama dilini göreceğiz hep beraber. Nedir, ne değildir, işte neler yapabiliyoruz içerisinde bunları görmüş olacağız. İçerik konusunda şöyle kısaca bilgi vereyim isterseniz sizlere. Önce yani bu kursun amacı nedir? Onu bir anlatmak isteyeceğim. Sizlere Python programlama diliyle ilgili temel bilgiler vereceğim. Özelliklerini göstereceğim, avantajlarını anlatacağım. Sonra Python dilinde değişkenleri size öğreteceğiz, operatörleri, veri tiplerini. Tabii bu süreç içerisinde yetiştirebilirsek bir de koşulları göreceğiz sizinle birlikte. Koşullar nasıl yapılıyor vesaire bunları görmüş olacağız. Aslında Python programlama diline bir giriş niteliği taşıyacak bu dersimiz. Bu dersimizle ilgi duyarsanız daha sonrasında dili öğrenmek için eğitimlere başvurabileceksiniz. Bu şekilde gerçekleşecek. Peki neden sağlık bilimlerinde bir yazılım dili anlatılıyor gibi düşünceniz olabilir? Ya da işte biz doktoruz vesaire de diyebilirsiniz. Ya da daha önce duymuşsunuzdur. İşte yapay zeka uygulamaları var, işte Python'da yapılıyor, Python diyorlar, yılan diyorlar vesaire. Bu tarz kelimeler de duymuş olabilirsiniz. Fakat buradaki amaç sizin öğrenebilmeniz için nedir? Derin öğrenme yöntemleri, yapay zeka uygulamaları, ön tanımlama yapılıyor. İşte bunların hepsi Python'da yapılıyor. Tabii ki farklı dillerde uygulamalar söz konusu ama yoğun olarak son yıllarda popüler olarak diyeyim Python programlama dili kullanılıyor. Bir de kolaylıklarından vesaire de bahsedeceğim size. Şöyle yavaşça giriş yapalım isterseniz. Python programlama dili ile ilgili genel bilgileri paylaşacağım sizlerle. Öncelikle Python nesne yönelimli, yorumlanabilen bilimsel modüller ve etkileşimli bir programlama dilidir. Daha öncesinde C ve C# gibi dersler aldıysanız, yani yazılım dersleri aldıysanız zaten Python .NET Core ve C# tarafından yazılan bir yazılım programı, yani yazılım dilidir, geliştirilmiştir. Aynı zamanda Java'da da yine Java'da Microsoft.NET'te ve C Sharp'ta geliştirilmiştir Python. Şimdi çok uzak gelebilir bu bilgiler size ama çok basit bir dil gerçekten. Python, Guido van Rossum adlı Hollandalı bir programcı tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmış bir programlama dili. Zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin adı Python yılanından gelmiyor. Guido van Rossum bu programlama dilini The Monty Python adlı bir İngiliz komedi grubunun Monty Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek adlandırılmıştır. Python aynı zamanda bir açık kaynak kodlu bir programlama dilidir. Bu ne demek? Yani istediğiniz zaman, istediğiniz bilgisayarla ulaşabilirsiniz bu programlama diline ve aynı zamanda hiçbir ücret ödemeden bilgisayarınıza indirip yazılımınızı veya yapmak istediğiniz araştırmaları gerçekleştirebilirsiniz. Hocam işte R da vardı. Biz aslında R da öğrendik gibi düşünceleriniz vardır elbet. R da bir yine açık kaynak kodlu programdır ve aslında ikisini karşılaştırdığımızda Python bir tık daha rahatlık bize sağlar. Düzeltmeler yapabiliriz. Kütüphaneleri çok fazladır. İstediğimiz analizleri gerçekleştirebilme şansımız yüksektir. Peki neden Python öğrenmeliyim? Asıl kısım zaten burası. Dediğim gibi konuşmanın başında sağlık bilimlerinde de belli uygulamalar, yapay zeka uygulamaları, belli yazılım uygulamaları söz konusu. Bundan kaynaklı ise Python dilinin ilgi çekiyor. Yani aynı zamanda son derece güçlü bir dil olduğu kadar öğrenmesi de çok kolay bir dil. Bazı yazılım dillerinin aksine Python'ın standart kütüphanesi çok gelişmiştir.
Belli modüller vardır. Ya bunları biz kütüphane diyoruz ve bu kütüphanede belli yazılımlar altında kodlar vardır. Bunlar çok gelişmiştir. Bu nedenle çok fazla kod yazmanıza gerek kalmaz. Yani iki satırda işlemlerinizi gerçekleştirebilme şansına sahip olabilirsiniz. Python için geliştirilmiş örneğin NumPy, Pandas, Matplotlib gibi çok güçlü ve çok kullanışlı birçok kütüphane bulunmaktadır. E, NumPy'da zaten bütün matematiksel ve sayısal işlemleri gerçekleştirebildiğiniz bir kütüphane. Pandas da aynı şekilde. Matplotlib dediğimiz böyle grafikleri çizdiğimiz bir kütüphane, bütün grafikleri kullanabildiğiniz, istatistiksel veya işte istatistiksel olmayan grafikleri de kullanabildiğiniz bir kütüphanedir. Python web programlama, bilimsel programlama, veri bilimi, yapay öğrenme, derin öğrenme gibi farklı alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek kullanıcıya sahip YouTube, Dropbox, Instagram gibi siteler, web geliştirme kütüphaneleri, Django, Flux ya da Pyramid kullanmaktadır. Yani Python yazılım dilini kullanmaktadır bunlar kendi içerisinde. Hatta şöyle bir durum vardı. Belli saklanma ünitelerinin Python'da yazılması söz konusu. Yani kişinin ne kadar izlediyse bir videoyu ya da işte ne kadar bir beğeni varsa bu Python içerisinde bir yazılım diliyle gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda önemi ve kullanımı giderek artan yapay öğrenme uygulamaları içinde Python'da çok sayıda kütüphane geliştirilmiş. Yani işte o hastalık ön tanımlamaları, sağlık yönetimi gibi konularda kullandığımız belli kütüphaneler var. Örneğin burada Keras özellikle TensorFlow ve Keras derin öğrenmede daha çok kullandığımız kütüphanelerdir. Bu kütüphanelerde daha çok görüntü işleme ve bu görüntülerden bir ön tanı oluşturma hastaları için kullandığımız kütüphaneler TensorFlow, Keras. Scikit-learn ise Scikit-learn kütüphanesi daha çok Machine Learning dediğimiz makine öğrenim yöntemlerinin kullanıldığı kütüphanede. Burada da yine algoritmalarla birlikte hastalık tanımlamaları, sağlık yönetimi, yoğun bakım hizmetleri gerçekleştirilebiliyor. Son zamanlarda çok fazla arttı. Hastanelerde artık bir yapay zeka modülleri kullanılmaya başlandı. Bu yapay zeka modülleriyle birlikte yoğun bakım ünitelerindeki hastaların takipleri anlık olarak takip edilebiliyor ki bu yine geliştirilen makine öğrenim yöntemleriyle birlikte gerçekleşiyor. Yine sağlık bilimlerinde eksik olan yorumlama, MR görüntüleri yorumlama, ya daha doğrusu personel azlığı diyelim. Türkiye'deki personel azlığı veya dünyadaki personel azlığından kaynaklı iğne biyopsilerinden tutun da işte MR görüntüleri, ultrasyon görüntüleri, TensorFlow, Keras gibi Python içerisinde bulunan kütüphaneler yardımıyla analizleri gerçekleştirilip yorumlar yapılabilmektedir. Gelelim Python kurulumu, Python nasıl kuruluyor, nereden kurabiliriz gibi kafanızda soru işaretleri vardır. Bu aşamaya geçtiğimizde artık. Python kurulumu iki şekilde gösterebilir. Command diye bir ekran vardır. Bilgisayarınızın başlangıç yerine baktığınızda Command'a basarsınız. Python programı olup olmadığını buradan kontrol edebilirsiniz. Eğer Python programınız yok ise Python programını kurmak için normal www.python.org sayfasından download linkini kullanarak en güncel Python sürümünü indirebilirsiniz. Burada yine Mac mi bilgisayarınız, Mac iOS'ta mı çalışıyor ya da işte Windows işletim sistemine mi sahip? Bu seçenekleri seçerek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ya da Anaconda dağıtım paketini indirebilirsiniz. Anaconda birden fazla bize program ve yazılım dilini arayüzünü paylaşıyor. Bu bir dağıtım programıdır aslında. Python Anaconda'sı da vardır. Biz daha çok bugün zaten sizinle ders işlediğimizde Anaconda üzerine devam edeceğiz. Çünkü Python Anaconda'da veri bilimi, analiz ve makine öğrenmesi gibi çeşitli
benzeri bilimsel uygulamaları Python kullanarak geliştirmek isteyen gençler için hazırlanmış tümleşik bir Python dağıtım sistemi olarak görebilirsiniz. Yani bir arayüz olarak görebilirsiniz. Yine Anaconda'nın içine Python dışında tabii ki farklı programlar da söz konusu. İşte R programını da kullanabilirsiniz. RStudio'yu da kullanabilirsiniz. İşte başka programları da arayüzleri de kullanabiliyorsunuz. Anaconda'nın kullanım rahatlığı şu yönden çok önemli. Sanırsınız bir Word var elinizde. Böyle bir Word tabanı olduğunu düşünün. Bir sayfanın olduğunu düşünün. O sayfada yazıyorsunuz sadece. Düzeltebilirsiniz, geriye dönebilirsiniz. İşte yaptığınız hatalı işlemleri geriye döndürebilirsiniz. Not defterleri vardır. İşte PyCharm, yani bir sürü Spider, PyCharm, Python kullanabilmek için, yazılım kullanabilmek için birçok etkinlik size sağlar. Ama burada önemli olan işte not defteri vardır, Jupyter Notebook vardır vesaire. Bunlar sizin için kullanım rahatlığı sağlamaktadır. Normal bir Python işte programını indirmektense. Zaten belli sürümleri var. En son Python 3.02 miydi? Çıkan sürüm tam olarak hatırlamıyorum. Anaconda zaten arayüzlerini sürekli olarak yeniliyor. Belirli zamanlarda yeni programları indirerek bize zaten gösteriyor, yenilemesini gerçekleştiriyor. Peki Anaconda ücretli mi? Ücretsiz bir yazılım yine. Yani dağıtım paketi yine ücretsiz. Anaconda.com ziyaret ederek kurulum aşamalarını buradan takip edebilirsiniz, indirebilirsiniz. Çok kolay bir kurulumu vardır. Aynı zamanda yine dediğim gibi Windows mu, Mac mi bilgisayarınızın işletim sistemine göre hareket edebilirsiniz. Ama yeni başlayanlar ve öğrenciler için önerebileceğim program daha çok Anaconda, Python Anaconda'yı önereceğim ve oradaki notebook'ta çalışmalarını öneriyorum. Çünkü daha basit, kullanımı daha karmaşık değil ve anlaşılabilir gözüküyor. İstediğiniz gibi not da alabiliyorsunuz aynı zamanda içerisinde. Dersimizin ilerleyen süreçlerinde bunları da görmüş olacaksınız zaten. Şimdi Python dil bilgisi nasıl? Şimdi her bir yazılım dilinden bahsediyoruz. Her dil gibi bunun da bir dil bilgisi özelliği var. Daha öncesinde işte C gördüyseniz ya da C Sharp gördüyseniz bir işte noktalı virgül veya nokta kullanmanız gerekiyor. İşte şurasında bunu yapmanız gerekiyor. Ya da R gördüyseniz işte e, düzgün bir şekilde yazmanız gerekiyor. Eşittir işaretleri farklıdır, işte şu farklıdır vesaire. Bir sürü farklılıkları vardır kendi içerisinde. Python dil bilgisi aslında çok basit bir dil. Yani gerçekten gördüğünüz zaman siz de anlayacaksınız ilerleyen dakikalarda. Python küçük büyük harf ayrımı yapar. Bir kod yazarken özellikle buna çok dikkat etmemiz gerekir. Yani kodun içerisinde örnek veriyorum print yazacaksınız ama bir P'yi büyük yazdınız. O zaman bize direkt olarak hata verir. Komutların sonlarında noktalı virgül ve benzeri işleyişler kullanılmaz. Normal yazı yazıyormuş gibi yazıyorsunuz. Herhangi bir işleyiş, herhangi bir nokta veya kullanmanıza gerek yok. Python'da kod yazarken girintiler kullanmak zorundasınız ama bunu zaten Anaconda'daki o Jupyter Notebook'ta Jupyter'de zaten o girintileri kendisi veriyor. Yani kod satırları kendisi verdiği için burada ekstra bir çaba harcamanıza gerek kalmamaktadır. Fakat bununla alakalı tek yaşayacağınız sıkıntı ileride anlatacağım koşullarda göreceksiniz. Koşullarda yazılımda işte o girinti bazen yana kayabiliyor. Bu sefer program yine bize hata vermiş olabiliyor. Python'da değişkenleri tanımlama yoktur. Bu isteğe bağlı bir şekilde hareket eder. İsterseniz siz değişkenleri tanımlarsınız ya da tanımlamaya da bilirsiniz. Direkt işlem de yapabilirsiniz. Bunu dediğim gibi Python üzerinde göreceğiz. Şimdi öncelikle ben Python operatörlerinden bahsedeceğim. Bunlar temel aritmetik işlemler nasıl yapılıyor? Temel matematik nasıl gerçekleştiriliyor? Buna bakalım.
Bir atom operatörü var. Atom operatörü nedir? Bir eşittir. Yani A 4'e de eşit olabilir ya da bir metne de bir karaktere de eşit olabilir. Ya da artı toplama işareti, eksi bildiğiniz yine çıkarma işareti, yani çıkarma yapan bir işaret. Yıldız burada çarpma işareti. Yine Excel'de de yıldız kullanıyoruz arkadaşlar. Yani burada da yine çarpma işareti. Ee, ters imleç bizim bölme işaretimiz olarak gösteriliyor. İki tane yıldız yan yana koyduğumuzda ise bir şeyin kuvvetini alıyoruz. Burada hemen durduralım ve diğer programımıza bir giriş yapalım. Bugünkü yapacağımız yazılımlarda yazılım olarak kullanacağımız kısım bizim için Jupyter Notebook'ta gerçekleşecek. Rahat olabilmesi adına burada gerçekleştireceğiz dersimizi. Dersimiz şöyle biraz tanıtırsam Jupyter Notebook Anaconda'nın bir Python 3 çalışma sayfası. Burada faile baktığımızda yeni notebook Python 3 açabiliyoruz. Ya da işte kaydedebiliyoruz. İsmini değiştirebiliyoruz. İstediğimiz dosyaya kaydetmekteyiz. Düzenleme dediğimiz edit kısmında yine hücreler dediğimiz şurada belli hücreler var arkadaşlar. Bu hücreleri düzenleme, edit etme şansımız söz konusu olabiliyor. İşte silebiliyoruz. Insert dediğimiz yani burada herhangi bir hücreye altına veya üstüne bir yine hücre ekleyebilme şansımız var. Burada yine hücreleri run etme yani hücreleri çalıştırma, hücrelerin tümünü seçme gibi ya da burada hücre tiplerini seçebiliyorsunuz. Hücre tiplerinde kod yazımı için bir hücre tipi var. Yine Markdown dediğimiz normal yazı yazabileceğiniz, notlar alabileceğiniz kısım söz konusu. Kernel'larımız var, çekirdek hücrelerimiz burada söz konusu. Burayı çok fazla anlatmaya gerek yok, kafanız karışmasın. Bu şekilde devam ediyor. Buraya alt metne geldiğimiz zaman aynı bir Word veya bir Excel gibi düşünün. Burada kaydet yeri söz konusu. Şuraya baktığınızda yine ekleme butonu, kesme, işte kopyalama gibi birçok işlemler söz konusu. Burada run etme yani işlemi çalıştırma, her bir hücrelik işlemi çalıştırma ile alakalı run ediyoruz, çalıştırıyoruz ki bize sonuç versin. Burada kernel'ı yani şuradaki hücreyi çekirdeği durdurmak için yaptığımız bir işlem. Yeni notebook'umuzu açtık. Yeni notebook'umuzda ilk başta biz ne dedik? Temel aritmetik işlemleri yapacaktık. Temel aritmetik işlemler gerçekleştireceğiz. Yeni notebook'umuzda temel aritmetik işlemleri ne yaptık? Markdown'la yani metinsel ifadeler yazabildiğimiz yere buraya Markdown yaptım. Ne yaptım? Bir tane daha hücre ekledim. Şimdi öncelikle yapalım. Yani ne yapalım? Çarpma yapalım, çıkarma yapalım, bölme yapalım, kuvvet alalım, not alalım. Bakalım neler yapabiliyoruz. Şimdi direkt olarak işleminize herhangi bir şeyle başlamadan sayı belirleyebilirsiniz. 5 çarpı 9'un sonucunu merak ediyorum. 5 çarpı 9 neydi? Yıldız ile çarpma işlemi gerçekleştirebiliyordum. Bakın 45 olarak karşıma çıktı run ettiğimde. Ya da 178 ya da diyelim şöyle bir sayı diyelim. Eksi dedim. Ne yaptım? 12'yi çıkartmak istiyorum bu sayıdan. Run ediyorum hücreyi. Ne oldu? Bize çıkma işleminin sonucunu 178.987 olarak gösterdi. Bölme işlemi yapalım. 96'yı 3'e bölelim. Yine ters imleçle birlikte bölebiliyoruz. 32 olduğunu bize verdi. Peki kuvvet alalım. 3'ün kaçıncı kuvvetini alalım? 9. kuvvetini alalım. Hemen 19.683 olduğunu verdi bize. Bakalım. Mesela örnek verelim. 6'nın modunu alalım. Ya da
Modu daha sonrasında göstereyim size. Bir seride veya bir listede göstermek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde işlemler yapıyoruz. Eğer bir değeri her defasında tekrar tekrar kullanmak yerine bu değeri bir değişkene atayıp değişkeni kullanmak ve değiştirmek de gerekebilir. Matematik işlem sırasına göre hareket edilmek zorunda. Bunu nasıl yapıyoruz peki? Örnek vereyim burada. Hemen işlemimizi gerçekleştirelim. Artık hani biz ne yaptık? 5 çarpı 9 dedik. Ama ben şöyle de yapabilirim. A eşittir. A diye bir şey tanımladım. Değişken tanımladım. A'ya 5 verdim. Ben A'nın 7. kuvvetini merak ediyorum. A'nın 7. kuvvetini merak ettiğimde direkt A'nın 7. kuvvetini alıyor. Yani ben artık A'ya neyi atadım? 5'i atadım. A ne oldu burada? 5'i almış oldu. Ve 7. kuvvetini öğrendiğimde 78.125 olduğunu gördük. Geldim. Bu sefer de yine A'dan devam edelim. 5'i 5'e böldüğümü varsayalım. Yine 1 olduğunu burada görmekteyiz arkadaşlar. Yani bir değişken ataması da bu şekilde gerçekleşiyor. Peki ben şöyle deseydim. A'ya herhangi bir karakter atayabilir miyim? Atayabilirim. A'ya bir karakter atadım. Ali dedim. A'yı Ali olarak tanımlarsam tanımlayabilirim. A'yı yazdıralım. Direkt A olarak yazdırabiliyoruz arkadaşlar. İki kullanım var. Eğer Spider gibi, PyCharm gibi kullanım yapıyorsanız, yani old sayfalarda çalışıyorsanız, bunu A'daki işlemi A olarak yazıp Ali olarak göremeyebilirsiniz. Yani A değişkeni atadığınız her neyse bir metin veya bir sayısal ifade ise bunu direkt olarak göremeyebilirsiniz. Bunun için print A dediğimde bize ancak Ali'yi verir. Fakat A yazdığımızda notebook gibi Jupyter Notebook ya da Jupyter kullandığımızda bize direkt Ali'yi verecektir A yazdığımızda. Fakat diğer PyCharm, Spider gibi arayüzler kullandığımızda ise print yazmak zorundayız. Eğer basabilmek için sonucu. Şimdi en son geçerli hesaplanmış değeri göstermek ya da kullanmak için ise alt çizgi kullanıyoruz arkadaşlar. Yani ben bir şey hesapladım. En son mesela ne hesaplayalım? Bir şey hesaplayalım şurada. Diyelim ki A eşittir dedim. A büyük A olsun bu sefer. A eşittir 5 çarpı 9 dedim. Hemen bir an edelim. A eşittir 5 çarpı 9. A'yı bir öğrenelim. A kaç çıktı? Bakalım 45'miş. Şimdi ben hiçbir şekilde yani A'yı yazmadan ya da 45 sayısını yazmadan bir alt satır işareti yaparak çarpı dediğimde ben bunu istediğim sayıyla çarpabiliyorum. Direkt 270 olduğunu gösteriyor. Son işlemi kullanarak hareket edebiliyor arkadaşlar. Alt çizgi yardımıyla. Şimdi birden fazla değişken atama göreceğiz. Yani bu değişkenler birden fazla atanabilir. Peki nasıl atanıyor? İsterseniz A virgül B diyorsunuz. Birinci sayı yazıyorsunuz 12. Virgül diyorum. İkinci sayı yazıyorum 14. Atadım mı arkadaşlar? Atadım. Peki dedim ki o zaman A'ya 12 verdim gördüğünüz üzere. B'ye 14 verdim. O zaman A çarpı B diyelim. Ben A ile B'yi çarpabilir miyim? Evet. Peki A'yı B'ye bölsem? Evet. Bölebiliyorum. Yani istediğimiz şekilde A virgül B diyerek değişken ataması yapabiliriz. Ya da onun da 12, 14 sırasıyla belirtmek gerekmektedir burada. Önemli olan sırasıyla işlem yapabilmektedir arkadaşlar.
Şimdi dediniz ki zaten aklınıza şey geldi. Ya biz burada zaten hesap makinesinde bunları yapıyoruz. Şimdi Python'da bunu mu öğreneceğiz, hesaplama mı yapacağız sadece diyebilirsiniz. Ama en azından buradaki yazılım içerisinde kullanacağız operatörleri öğrenmeniz ve temel aritmetik işlemleri öğrenebilmeniz açısından bu çok önemli. Bir de şunu göstermek istiyorum size. Matematiksel bir sıra vardır her zaman. Matematik işlem sırası diye bir işlem modüler bir sıra vardır. Burada da yine aynı şekilde işlem sırasına göre hareket edilmekte. Önce çarpma varsa çarpma ya da parantez varsa parantez, daha sonrasında bölme, işlem sırasına göre sonra artı eksi işlemleri gerçekleştiriliyor. Örnek vereyim, 6 çarpı 3 bölü 2 diyelim. Hiçbir parantez yok. İşlem sırasına göre yaptı. Ne yaptı önce? 6 ile 3'ü çarptı. Sonra 2'ye böldü. Fakat şöyle yapsaydım. 6 çarpı parantez içine alsaydım. 3 bölü 2 deseydim. Yine 9'u verdi. Yine işlem sırasına göre hareket etti. Arkadaşlar işlem sırası, matematik işlem sırasına göre hareket etmek. Bunu çok dikkat edelim. Ya da şöyle deseydim. 6 çarpı değil de 6 artı 3 bölü 2 deseydim 7,5 olduğunu gösterdi bize. Ne yaptı? Önce bölme işlemini yaptı. Daha sonrasında ise toplama işlemini yaptı. Peki şöyle 6 ile 6 artı 3'ü parantez içine alsaydım bölü 2 deseydim ne gelecekti? 4,5 gelecekti. Çünkü önce işlemi nedir? Parantezdir. Matematikte. Bütün matematiksel işlem önceliklerine göre Python hareket etmektedir arkadaşlar. Şimdi belirli sayısal veri tipleri var. Belirli sayısal veri tipleri nedir? Öncelikle buna bakalım. Int dediğimiz tam sayı içeren değerlerdir. Buna biz integer ya da kısaltılmış olarak int olarak gösteriyoruz. Burada int kapalı parantez fonksiyonu tam sayıyı çevirmek için kullanıyoruz. Yani bir tam sayıyı kullanabilmek için yapıyoruz. Float daha çok ondalıklı sayılarda kullanılmakta. Kompleks karmaşık sayılar da var. Bunda ise kompleks sayı olduğunu gösteriyoruz. Kompleks sayılar olarak işleniyor. Şimdi her bir işlemin, her yazılım dilinin ya da bir işletim sistemimiz var bilgisayarlarımızda, makinelerimizde. Bu makinelerin bir depolama yeri vardır. Bunlar bu depolama yerlerinde, hard disklerinde, depolama yerlerinde sayılar ya integer olarak ya da float olarak ya da işte karmaşık sayı olarak depolanabilir. Python yazılım dili de buna imkan sağlamaktadır arkadaşlar. Peki birbirinin türünü öğrenmek için ne yapabiliriz? Type fonksiyonunu kullanırız. Hemen yazalım. Bir tane. Mesela bir değişken atalım. A gibi yine A demeyelim de M diyelim. M gibi bir harfe bir değişken atadım. 9,6, 9,6, 9,6 gibi bir değişken atadım. Type dedim. Tipini öğrenmek istiyorum. Nedir bu dedim. Bir dakika. Burada ne dedim? Ne dedi? Bu string tipinde bir değişken dedi. M'yi direkt olarak string olarak aldı. String tipinde bir değişken olarak aldı arkadaşlar. Ya da mesela şöyle diyelim. Type'ın içine yazalım. Bakalım float'u gösterecek mi bize? Bakın float olduğunu söyledi bize. Yani neden? Ondalıklı sayı olduğunu gösterdi. Yine type'ın içine yazalım. 10 diyelim. Tam bir sayı verelim.
integer olduğunu gösterdi. Tam sayı olduğunu gösterdi arkadaşlar. Bu şekilde tipleri de sayısal veri tiplerini de görmüş oluyoruz. Gelelim metin veri tipleri. Şimdi sayısal veri tiplerini şöyle gördük en azından bunlardır. İşte tam sayılar var, işte onluk tabanı var, yüzlük tabanı var vesaire. Bunların çok fazla girmek istemiyorum Python yazılım dilimle. Sizi de sıkmak istemiyorum matematik anlatıyormuş gibi. Birazcık da metin veri tipine doğru ilerleyelim. Metin veri tipinde ise birçok programlama dilinde tek bir karakterden oluşan veri tipi karakter, birden fazla karakterden oluşan veri tipi ise metin olarak adlandırılıyor. Örnek vereyim, benim adım Özge. Şimdi Özge'yi kullandığımda bu nedir? Özge bir karakter. Yani bu bir metin mi? Değil. Ama birden fazla karakter kullandım. Özge Python dilini anlatıyor. Özge Python dilini anlatıyor dediğimde birden fazla karakter kullandığım için metin olarak isimlendiriliyor. Python'da böyle bir ayrım ise yok. Bir metnin içindeki karakterler sıfırdan başlayarak sıra numarası alıyor. Yani nasıl kaydediliyor? Örnek vereyim, Ankara ya da işte Türkiye'nin burada herhangi bir şey diyelim. Birçok programlama dili yazdık. Değil mi? Şurada. Hemen bakıyorum, birçok programlama dili. Hemen başlıyor. B'ye 0 verdi. İ'ye 1, R'ye 2, Ç'ye 3, O'ya 4 vererek devam ediyor arkadaşlar. Yani burada veriyi nasıl saklıyor, depoluyor? Sayı vererek depolamakta. Bir metnin içindeki karakterler sıfırdan başlayarak sıra numarası alıyor. Bir metinde herhangi bir karakteri çekmek için köşeli parantez ise kullanılıyor. Metin tipi, veri yapısı ya tırnak işaretiyle ya ikili tırnak işareti ya da tek kesme işaretiyle kullanılarak tanımlanabiliyor. Diğer örneğimizi diğer ders bölümünde anlatmak için görüşürüz.